Fırında pişirmiş olduğum karnıyarığım fırından çıktı. Çok sağlıklı. Hepinize bu tarifimi öneriyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Zil tuşuna basarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Merhaba değerli takipçilerim. Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlıklı fırında karnıyarık yapıyorum. Domatesim, biberim, soğanım, sarımsağım, maydanozum, zeytinyağım, domates sosum, bir de 300 gram kıymam var. Orta yağlı kıyma. Şöyle bostan patlıcanımız var. Fakat bu şişmanı değil, uzun olanı. Karnıyarık için fırında çok uygun oluyor. Şimdi bunu dikkatlice tam ortadan keseceğiz. 2. Olmadı. Şöyle yapalım. Evet, patlıcanımızı bu şekilde kestikten sonra ortasını alacağız. Bu ortasını, dış kabuklarını 1 santim şu şekilde bırakıyoruz. Bakın önce keseyim. Sınırımı belirleyeyim. Bu içinden çıkan patlıcanları kıymamızın içine ilave edeceğiz. Küçük küçük doğrayıp tabii dikkatli davranıyorum ki patlıcanın parçalanmaması için. Bir de çok da ince almayın. Şu löp gibi et kıymanın içinde şahane oluyor. Kaşıkla düzgünleştirin. Bu kadar yeterli. Bakın şimdi içinden çıkanları ince ince bu şekilde doğruyoruz. Kavrulmuş kıymamızın içine atarak bunları da kavuracağız. Kıyma ile birlikte tekrar içine doğrayacağız. Hem kıymamız çoğalıyor, bereketli oluyor, hem de lezzeti 2 katına çıkıyor bu patlıcanlar kavrulduğu için. Şu şekilde içi hazır. İçini şu şekilde 1 santim kenarı etli bıraktığımız patlıcanları güzelce zeytinyağı ile yağlıyoruz. Sırtını da yağlıyoruz tepsimize yapışmaması için. Ve bu şeylerini de atmıyoruz. Çok güzel dekor oluyor. Saplarını. Şu ucunu biraz hafif alabilirsiniz. Şu şekilde. Patlıcanlarımı yağladım. 250 derecede fanlı fırında. Şimdi kızarmaya gidiyor patlıcanlarım. Patlıcanlarım 15 dakika fırında 250 derece fanda, çok da eritmedim. Şimdi içerisine kavrulmuş olan kıyma ile birlikte tekrar pişecek. Şu anda yarı pişmiş patlıcanlarım. İçerisine şöyle 1, 2, 3, 4 yemek kaşığı yağ bıraktım. 300 gram kıyma. Eze eze kum haline gelene kadar kavuruyorum. Şimdi kıyma bu şekilde yarı kavruldu. Çok kavurmuyoruz. Fırında da pişecek. 1 adet kuru soğanı ilave ediyorum. Onu da erimesini bekliyorum. Şöyle patlıcanlarımızın sapları görünmesin diye şöyle domateslerimizi bu şekilde buraya monte ediyoruz. Bakın. Hem şık bir görüntü oluyor hem de sapları. Saplarını kesinlikle kesmeyin. Patlıcanınız dağılır. Bu şekilde hepsini 3 diş sarımsağı ince ince şu şekilde bakın doğradım. 1-2 de sarımsağın aromasının çıkması için çevireceğim, kavuracağım.
Patlıcanlarımızın içerisinden çıkan içi ziyan etmiyoruz. Kıymamızın içine ince ince doğrayıp ilave ediyoruz. Bu aşamada 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Karıştırarak patlıcanlarımızla birlikte kıymanın biraz kavrulmasını bekliyoruz. Bu aşamada lütfen karıştırın sürekli. Doğramış olduğum salkım domatesi küçük küçük ilave ediyorum bu aşamada. Lezzetlenmesi için domatesi koydum ama bu mevsimde domatesler rengini pek vermiyor. O yüzden domates sosu da ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı pul biberim var, acı. Şöyle 200 milimlik domates sosunun yarısını kullanıyorum. Domates sosumun videosu var. İzlemenizi öneririm. Bakın kıymamı çok koyu renk kavurmadım. Çünkü fırında da kızaracak. Kararmaması için az kavurdum. 1-2 dakika domateslerimizin erimesini bekliyoruz. İlave ediyoruz. Şu şekilde 1-2 dakika içerisinde sosumuz hazır olmuş olacak. Yarım çay kaşığı karabiberimi ilave ettim. Bakın biberlerini son anda koyduğum için içinde böyle yeşil yeşil kaldı. Biberlerinizi eritmeyiniz. İçinde görünsün. Hepsini karıştırdıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Maydanozumu ilave ediyorum. Karnıyarığımın şu anda iç sosu hazır olmuş oluyor. Şu anda sosum hazır. Kapattım. Doğramış olduğum yarım demet maydanozumu ilave ediyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra karıştırıyorum. Hazır. Şöyle kavurmuş olduğumuz iç harcımızı içerisine bırakıyoruz. Sıcak sıcak yapıyorum ki az pişirdim ya patlıcanımızı. Biraz şey olsun, pişsin. Burada 4 kişilik servis var. Servisi çok güzel ve düzgün oluyor bu şekilde. Misafirlerinize öneririm. Sofranızda çok şık bir görüntü oluyor. 2 servis kaşığı tam geliyor. Bakın kıymayı 2 katına çıkardım. İçinden çıkan patlıcanla birlikte kavurdum. Şu anda kıyma 2 katına çıktı. Yanına pilav cacıkla muhteşem bir yemek. Zaten bu iç malzemesi bol olduğu için çok güzel doyurucu da oluyor. Aynı zamanda yağda kızartmadığımız için çok sağlıklı. Hepinize öneririm. Malzememiz bu şekilde. Hepsini eşit dağıtalım. Çok da fazla koymayalım, taşmasın. Burada şunu ilave ettik. Tamam, bakın. Şunu da şimdi ekmekle bir güzel sıyırarak yerim ben. Şimdi yarısını domates sosumun içine koymuştum, kıyma harcımın. Yarısını ayırdım. İçine 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Şimdi üzerine su doldurup çalkalayıp dibine boşaltacağım. Şu yarısı su, zeytinyağı olan sosumuzu şu şekilde çalkalıyorum. Bakın kavanozun kalan kısmını doldurdum. Şimdi üzerlerine değmemesi gerekiyor. Kenarından yavaşça şu domates sosumu tepsimin dibine ilave ediyorum bu şekilde. Şöyle ince kesmiş olduğum biberleri kenarlarını dekor amaçlı bırakıyorum.
Şimdi 200 derecede üzerleri kızarana kadar fırına gidiyor. Fırında pişirmiş olduğum karnıyarığım fırından çıktı. Çok sağlıklı. Hepinize bu tarifimi öneriyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Zil tuşuna basarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Şimdi sandal sefası da deniyor. Karnıyarık da deniyor. Şu şekilde. Şimdi sizler için tadıyorum. Adını siz koyun. Sandal sefası. Şu şekilde bakın içine. Şurası. Patlıcan eti var. İçinde patlıcanlar var. Muhteşem. Şahane bir lezzet. Hele kıyması börek içi gibi olmuş. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun.